Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere verilen hedef değerler üzerinden gerçekleşen değerlerin belirlediğiniz yüzde aralığına göre grafiksel gösteriminin nasıl hazırlanacağını göstermeye çalışacağım. Bunları görmek istediğiniz yüzde aralığına göre hedefiniz olan değeri baz alarak gerçekleşen verileri kontrol altında tutabilmek için kullanabilirsiniz. Ben herhangi bir çalışma sonucuna ait sağlam ve fire oranlarını gösteren ve tamamen random olarak belirlediğim değerler üzerinden örnekler hazırladım. Örnekleri incelersek fire oranını gösteren grafikte %3'e kadar yeşil, üzerine ilave olarak %2 sarı, onun da üzerine ilave olarak %5 kırmızı bant aralığında kalacak ve hedefimiz %3,5 fire olacak şekilde dikey olarak grafiksel gösterimi olan bir örneğimiz var. Ve gerçekleşen değer de %9. Şimdi bu değerleri değiştirelim ve grafikteki değişimleri görelim. Burayı %5 yapalım. Hedefimizi %8 yapalım. Ve şimdi tekrar eski haline alalım. Yan tarafta sağlam ürün oranını gösteren grafikte de %50'ye kadar kırmızı, üzerine ilave olarak %20 sarı ve yine onun da üzerine ilave olarak %30 yeşil bant aralığında kalacak şekilde hedefin %80 olduğu yatay grafiksel gösterim olan bir başka örneğimiz var. Gerçekleşen değer burada da %95 olarak gerçekleşmiş. Şimdi ise bu değerleri değiştirelim. Hedefi değiştirelim. Tekrar eski haline alalım. Ve hatta bu sefer renk skala aralığındaki yüzdeleri de değiştirelim. Örneğin kırmızıyı %40 yapalım. Sarıyı %10 yapalım. Burası %50 olsun gibi. Tekrar eski haline alalım. Şimdi bu grafiklerin hazırlanış sürecine geçebiliriz. Bunun için şu değerleri alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana yapıştırıyorum. İlk başta yapmamız gereken işlem şunları alıp kopyala, özel yapıştır değerleri. Aynı şekilde şunları da altına değerleri deyip şunlara link vermek. Shift eşittir diyorum. Burayı çekiyorum. Aynı şekilde şunu da shift eşittir diyorum. Burayı beyaz yapıyorum. Ekle diyorum. Sütun grafiği. Şunu seçiyorum. Yığılmış sütun. Sağ klik veri seç diyorum. Satır ve sütun değiştir. Tamam. Şunları siliyorum. Şu biri siliyorum. Ve şu eksen çizgilerini siliyorum. Grafiği daraltıyorum. Öncelikle kırmızı renk vereceğiz. Şunu seçiyorum. Daha sonra da şuradan dolguyu kırmızı yapıyorum. Şu alan sarı. Sarı için şunu seçeceğim. Daha sonra şu sarıyı renk veriyorum. Şuraya da yeşil diyeceğim. Hedefi seçiyorum. Sağ klik. Seri grafik türünü değiştir diyorum. Bunun için işaretçileri olan çizgiyi seçiyorum. Tamam diyorum. Sağ klik veri serilerini biçimlendir. İşaretçi seçeneklerini yerleşik diyorum ve şuradan çizgiyi seçiyorum. Boyutunu büyütüyorum. Hatta 50 yapalım. Tamam diyorum. Rengini siyah yapıyorum. Kenarlıklarını da siyah yapıyorum. Şunu seçiyorum. Sağ klik veri serilerini biçimlendir diyorum. Boşluğu 0 yapıyorum. Hiç boşluk bırakmıyorum. Kapatıyorum ve yine daraltıyorum şu grafiği. Fire oranına ait grafiği seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir diyorum. Şuradan ikinci ekseni seçiyorum. Ve bunu az bir şey daraltıyorum. 50 yapalım şunu. Tamam diyorum. Şunları siliyorum.
Şuradaki değerleri değiştireceğim. Sabit diyorum. 0, 1 diyorum. Ve kapatıyorum. Şunun rengini değiştireceğim şimdi. Bunda şu maviyi seçiyorum. Şimdi grafiği büyütelim. Şurasını koyu yapalım. Şuraya biraz daha daraltayım. Şuraya veri etiketi ekleyelim. Bunu beyaz yapalım. Koyu olsun. Biraz büyütelim. Yeri de iç temel veya iç son olsun. Dikey grafiğimizi tamamlamış olduk. Şimdi yataya geçelim. Bunun için öncesinde şurasını kılavuz çizgilerini kaldırmak istiyorum. Daha sonra şu alanı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Yalnız bağlı resim olarak, yani link olarak yapıştırmak istiyorum. Sonra bu resmi tıklıyorum. Döndür diyorum. Evet, bu şekilde iyi. Şunu biraz büyüteceğim. Çok oldu. Şu değerleri yatay yapmak için şunu tıklıyorum. Sağ klik ekseni biçimlendir diyorum. Hizalamaya şöyle diyorum. Gördüğünüz gibi düzeldi şu kısım. Aynı şekilde şu değeri tıklıyorum. Ve etiketlerini biçimlendir. Hizalama diyorum. Yatay diyorum ve bu da tamamlanmış oldu. Bu çalışma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere.